Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Mutlaka kahvaltıya yapın dediğim bir çörek tarifim var sizlere. Hem lezzetine hem yumuşaklığına bayılacaksınız. Sen de bu tarifi mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. İlk olarak hamur hazırlayarak başlayalım. Bunun için bir paket yaş mayanın üzerinden bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, ve bir yemek kaşığı toz şekerini ekleyip sıvı malzemeleri güzelce karıştırıp mayanın aktifleşmesini sağlıyorum. Sıvı malzemeler güzelce karıştıktan sonra şimdi az miktar un ekliyorum yoğurma kabının içerisine ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Böylelikle hamurun mayalanması, kabarması çok daha iyi oluyor. Çünkü bu ilk karıştırmada maya çok güzel bir şekilde homojen kıvamda yayılıyor. Şimdi unun büyük çoğunluğunu yoğurma kabının içerisine alıyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuzunu ekledikten sonra bu kahvaltılık çörek hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Azar azar un ilavesi yaparak toplamda 5,5 su bardağı un kullanarak yumuşacık mayalı bir hamur hazırlamış oldum. Hemen hamurun kıvamını size göstermek istiyorum. Gerçekten yumuş yumuş bir hamur olacak. Böyle ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur hazırlamanız gerekiyor. Hazırlamış olduğumuz bu yumuşacık çörek hamurunun üzerine kapatıp 1 saat mayalanmaya kaldırıyoruz. Hamur mayalanırken bize şimdi kahvaltılık çöreğin iç harcını hazırlayalım. Bunun için 3 tane büyük boy soğan kullanacağım. Ve soğanları gördüğünüz şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Genişçe bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldıktan sonra doğramış olduğum soğanları ekliyorum ve yağ ile soğanları güzelce karıştırıyorum. Ardından orta ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı şekilde pişireceğim. Ara ara karıştırarak soğanlar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Tamamen ölmesine gerek yok. Yani o tabiri biliyorsunuz. Yumuşaması yeterli olacak. Yumuşadıktan sonra içerisine doğramış olduğum bir tane de kırmızı kapya biberi ekledim. Ve birkaç dakikada onun yumuşamasını sağladıktan sonra artık soğanlı iç harç hazır sayılır. Ama bu soğanlı iç harca lezzetini verecek baharatlarını katmadan tabii ki olmaz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve bir tatlı kaşığı kişniş ekliyorum. Tüm baharatları soğanlı iç harçla karıştırdıktan sonra yemeğe doyamayacağınız bu soğanlı iç harç artık hazır. Tek başına bile o kadar lezzetli ki inanamazsınız. Bu arada mayalanan hamurumuzun hemen üzerine açalım. Gördüğünüz gibi kabarmalara doyamamış. Neredeyse 4 katına kadar kabarmış. Hemen hamurun hızlıca havasını aldım ve un serptiğim tezgaha alıp hamuru birkaç dakika tezgahta yoğuralım. Hem içinin havası güzelce çıksın hem de maya kokusu güzelce çıksın. Eğer bu kahvaltılık çörek tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca beni nerelerden izliyorsunuz onu da mutlaka yorumlara yazın. Hamurun havasını aldıktan sonra iki eşit bezeye ayırdım. Hemen güzelce yuvarlıyorum ve ilk parçasını bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel yumuşacık bir hamur. Böyle merdaneyi dokundurmanızla açılması bir oluyor. Hatta hiç merdane kullanmadan elinizle bile genişletebileceğiniz bir hamur tarifi diyebilirim. Böyle özellikle kahvaltılık hamur işi tarifleri arıyorsanız, kolay kahvaltılık tarifler yapmak istiyorsanız bu yumuşacık hamuruyla hazırlayabileceğiniz en kolay kahvaltılık çörek tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Hamuru tepsinin ölçüsüne göre genişlettim. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine aldım ve elimle de düzeltiyorum. Üst hamurunu da yine aynı şekilde hızlıca açarak hazırlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu bol soğanlı, baharatlı, şahane, lezzetli mi lezzetli iç harcı mayalı hamurun üzerine kaşık kaşık koyuyorum.
Eğer dilerseniz bu kahvaltılık çörek tarifini farklı iç harç tarifleriyle de hazırlayabilirsiniz. Ya da sadece içine kaşar peyniri, beyaz peynir gibi peynir çeşitleri koyarak da hazırlayabilirsiniz. Ama yine de benim hazırlamış olduğum bu soğanlı iç harçlı mutlaka denemelisiniz diyorum. Özellikle baharatlarını tam benim koyduğum gibi eksiksiz koyarsanız yemeğe doyamayacağınız bir çörek hazırlamış olacaksınız. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Soğanı güzelce her yerine yaydıktan sonra soğanların üzerinden de böyle birazcık kaşar peyniri rendesi serpiyorum. Bu da ekstra lezzet katıyor. Şimdi açmış olduğumuz ikinci hamuru da hemen üzerine kapatalım. Kenarlarını güzelce düzeltelim. Öncelikle hamuru eşit bir şekilde ayarladıktan sonra bu kenarda kalan hamurları da çöreğin altına doğru katlayarak düzeltelim. Tüm kenarlarını güzelce düzelttikten sonra hazırlamış olduğumuz bu kahvaltılık soğanlı çöreğin üzerini kapatalım temiz bir bezle ve yaklaşık 10-15 dakika tepsi mayası için dinlendirelim. Dinlendikten sonra böyle çok güzel puf puf kabarıyor. Fırına vermeden önce böyle üzerini de güzel bir şekil ile şekillendirmek istedim ben. Bunu yapmasanız da olur. Tamamen tercihe bağlı. Ben böyle bir kurabiye kalıbı yardımıyla çöreğin üzerine şekil veriyorum. Bu güzel mayalı çöreğin şeklini vermeyi tamamladıktan sonra üzerinin nar gibi kızarmasını sağlayacak sosunu hazırlayalım. Bunun için bir silme yemek kaşığı un, bir tatlı kaşığı pekmez ve 1,5 yemek kaşığı suyu kasenin içerisine güzelce karıştırıyorum. Böyle biraz akışkan kıvamlı şahane bir sos hazırlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı da hemen mayalı çöreğin üzerine sürüyorum. Ben bu sos tarifini yakın zamanda kullanmaya başladım ama böyle hamur işi tariflerini inanılmaz güzel kızartıyor ve eğer yumurta sevmiyorsanız ya da yumurta yiyemiyorsanız yumurtasız tarifler arıyorsanız sizin için de kurtarıcı olacak bir sos diyebilirim. Hazırlamış olduğumuz bu çöreği önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alalım. İlk sıcağı çıkıp biraz dinlendikten sonra dilimleyip servis ediyorum. Yumuşacık hamuru, içinde inanılmaz lezzetli iç harcıyla yemeğe doyamayacağınız çok lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırlamış olduk. İsterseniz 5 çayı tarifleri içinde hazırlayabileceğiniz çay sofralarına çok yakışacak tariflerden bir tanesi bu hazırlamış olduğumuz mayalı hamur işi tarifi. Hamurunu, içinin dokusunu, iç harcını görüyorsunuz. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Benimle paylaşmayı unutmayın. Hazırlamış olduğum bu hamur işi tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenip kanala abone olun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşça kalın.